Obsesyon, kontrol, sağlıksız bağlanma, manipülasyon. Böyle de amba tema var ya. Ya insanlar ilişkilerde ne yaşıyor abi bu kadar? Bunlar konuşulur, tarihçiler anlatır, okuruz, öğreniriz. Bu başka bir şey. Ama bu müzik yarışmasında bana saçma geliyor. Bu benim düşüncem. Ve Aslan bir ceylanla flört etmeye çalışıyor falan. Allah Allah. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir Eurovision videosuyla beraberiz. 2026'ya başlamıştık biliyorsunuz. İlk videomuzu izlemediyseniz kanalda Eurovision playlistinde bulabilirsiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Ondan bahsedeyim hemen. Beklentimizi büyük tutmayalım. Bütün parçalara çok uzun bakmayacağız yine. Çünkü hem vakitten hem de sıkıcı olmasın diye. Fakat benim merak ettiğim bir şey vardı. Geçen sene de size söz vermiştim 2025'i çektiğimiz dönemde. Neydi o? Sözlere bakacağız demiştim. Çünkü ne anlatıyor bunları da bilelim. Evet biz müzik odaklı daha çok konuşuyoruz bu kanalda biliyorum ama 2026'da en azından sözlerde parçalar ne diyor ona bakacağız. Fakat bu böyle işte bunu anlatıyormuş falan gibi değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Parçanın arkadaki durumuyla yani bir başka deyişle, prodüksiyonla, besteyle, seçilen akorlarla, daha da genellersek parçanın havasıyla bu sözler çalışıyor mu? Yani örnek veriyorum. Karamsar bir şey anlatırken altyapı eğlenceli mi? Gibi. Bazen bu da çalışır o kontrast ama hani onları konuşalım hem de parçaları daha iyi tanıyalım. Bir de üzerine parçaları ben her defa dinlediğimde farklı hislere geçiyorum. Başka düşünceler oluyor kafamda. Değişiyor parçaları sevip sevmemem. Bugün de yine bir dinleyiş daha olacağı için o yorumları da ufak yaparız ama her parçada çok kısa kalacağız. Tabii şunu da söylemek isterim. Funda Seydem çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz Twitter'da bunu ben bir post olarak attım. Böyle bir şey yapalım mı? Bana yardımcı olmak isteyenler var mıdır diye birkaç arkadaşımız yazdı. Funda Seydem'in hazırladığı bu PDF dosyasıyla konuşacağız bugün. Kendisi çok güzel bir hazırlık yapmış. Ben tabii check etmedim ama doğrudur diye düşünüyorum. Emekleri için ona çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler anlatıyor parçalar. Yine ilk videomuzdaki gibi bu arada Emin'in hazırladığı playlistten gidiyoruz. Biliyorsunuz o alfabetik olarak yapmıştı zaten. Her şey burada önümüzde o yüzden. Evet Arnavutluk'la başlıyoruz. Yine alfabetik gideceğiz. Bu parçayı böyle bir daha hatırlayınca şimdi nakaratını özellikle güzel aslında ya. İşte ilk dinleyiş çok tehlikeli arkadaşlar. İlk başta anlayamıyorsun. Sonra bir daha dinlediğinizde parçayı tanıdıkça daha çok sevilebiliyor yani onu söyleyeyim. Şimdi işte burada görüyorsunuz anne teması var anladığım kadarıyla. Biraz şarkı annenin bakış açısından anlatılıyor. Bu kritik bir tercih. Göç eden kişinin perspektif Eurovision'da sık işlenir ama burada geride kalan anlatılıyor. Ana temaya da baktığınız zaman göç, anne sevgisi, ayrılık acısı, kolektif bellekten bahsediyor. Şimdi parçayla baktığınız zaman zaten o annelik vesaire o durumu ayrılık acısı da demiş. Evet yani bu tarz dramatik bir sound bu parçanın anlattığıyla bence çalışıyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Çünkü duygusal bir tarafı var ya sözlerin. Bu parçada da o dramatik özellikle baştaki girişle bakın. Burası epey yani onu veriyor. Bir de nakaratta da o coşkuyla muhtemelen sözlerle de orada bir uyum vardır. Bu tarz bir parçaymış. Parçanın ana teması kurtuluş, rutini reddetme, özgürlük dansı şeklinde. Bakalım parçayla bu kafamda tutarken öyle bir dinleyeceğim. Evet bence çok uyuyor. Zaten bakın sözlerde bu toplantı bir e-posta olabilirdi. Bedava kahve beni burada tutmaz dostum artık bunu yapamam zaten kapıdayım. Ben bir makine değilim. Köle olma durumundan çalışarak ondan bahsediyor anladığım kadarıyla ve onu reddediyor. Evet yani karışık duygulardayım. Evet olabilir ama yani eğlenceli bir tarafı var o özellikle ritmin falan değil mi? Evet olur yani okey. Ben tamamım bunda da. Sözlerle anlatmak istediğiyle arkası çalışmıyor diyemem. Sadece fazla böyle synth bazı dans parçası. Hani zaten anlattıklarında da böyle bir karşı koyuşu var ya. O yüzden tamamdır yani. Çünkü isyankar bir söyleyişi var. Anlatıyor yani. Evet Avustralya'ya geldik. Biliyorsunuz ben bunu başarılı bulmuştum. Bir dokunuş bir öpücük. Bütün hayatım böyle bir gece için dünya bizim için duruyor. Aşk parçası diye anlıyorum ama tema analizine bakalım. Kozmik aşk, kader, mükemmel hizalanma anı falan. Evet doğru bulmuşuz. Duygusal ton, görkemli, yüce, romantik ama yeryüzü gerçekliğinden kopuk bir romantizm.
Bu şarkı var ya bizim aklımızda kalacak bir parça bence Eurovision 2026'da. Yani o kesin coşkusu var, hem balat tarzı duygusal tarafı var. Güzel bir ses. Tabii sahneyi bilmiyorum. Onları o zaman konuşacağız ama şimdi düşündüğüm zaman o aşk parçası ya bu. Ben burayı çok sevmiştim ya. Burada müzisyenlik işi var çünkü. Bir de yani şey hoşuma gitti. Gökyüzü işte astrolojik falan o tarz işte aşk rastlantı değildir falan. Hani işin bir böyle uzay tarafı var ya. Dolayısıyla mesela şurada synthler falan giriyor. Tamamdır diyorum. Ba 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 ba. Burada iyice duygusallaşıyor. Evet, güzel, parçayla yakışan bir tema bence. Zaten çoğu muhtemelen sözlerle uyacaktır. Zannetmiyorum bu uyumuyor diyeceğimiz parça çıkacağını ama bakalım. Evet, Avusturya'ya geldik ve aslan bir ceylanla flört etmeye çalışıyor falan. Allah Allah. Gece kulübü kültürü eleştirisi, toksik maskülenlik, otantiklik ve dans yoluyla kurtuluş. Sadece havlıyor olsalar da aslında ısırmıyorlar. Buranın kuralı bu. Ya biraz tiye alma var anladığım kadarıyla. Erkekler kızlara yürüyor kafasını mı biraz eleştiriyor, anlamadım. O steroidden öyle bir şey anlıyorum. Havlama sesi sözlerde de vardı ya öyle bir şey. Herhalde orasıdır diye düşünüyorum. Sadece havlıyorlar olsa da falan diyor çünkü. Orada köpek havlaması koymuşlar. Tabii şeye de uyuyor şimdi. Böyle bir disco funk havası da var. Gece kulübünü oradan vermişler. Böyle yeni nesil night club gibi bir şey değil. Anlıyorum. Güzel. Just Go. Azerbaycan'a geldik. Kalp kırıklığı, ihanet, kendini yeniden keşfetme, güçlenme. Tam bir aşk baladı bu. Evet, gayet güzel. Sadece işte bu parça konumuz o değil de sahnede hep aynı gider mi falan diye bir konuşmuştuk değil mi? Güzel bir düzenleme. Yani Eurovision'dan bakmazsak eğer yani yarışma olarak bu parça çok güzel düzenlenmiş. Tema tabii sözler tema parçaya çok uyuyor. Parçanın ana teması duygusal risk alma, kırılganlık içinde güç bulma, çelişkilerin kucaklanması. Parçanın groove'u güzel. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. Got King Winter in my bag. Gotta keep going on the track. Evet, yani şu bass line falan kendinden emin adımlar ya zaten. Hani öyle bir şey. Sözlere de bakıyorum. Devam et falan diyor ya işte. Keep dancing falan herhalde. Buzda dans etmeye devam et. Kendimi canlı hissediyorum. Aşk istiyorum ama sadık değilim. Bana kraliçe de ama soylum değilim falan. Gitmek istiyorum ama yani kendi içinde o çelişkiler de var. Modern bir sound zaten. Blue jeans. Çift sesler falan. Ya bu parça evet okeydir aslında. Bir kızın ilişkilere bakış açısını falan anlatıyor. Hem özgür olmak istiyor hem biri olsun istiyor gibi bir tema. Modern bir soundla. Evet. Dans müzik Eurovision için aslında çok da yanlış bir tercih değil. Bulgaristan. Bangaranga. Bu güzel diyor değil mi? Bu basları falan beğenmiştim. Ne anlatıyormuş? Özgüçlendirme, isyan, gecenin kaotik enerjisine teslim olma. Kör edici ışıklar isyana hoş geldin. Ben bir meleğim, ben bir şeytanım. Hadi gaza getireyim, gaza getireyim seni. Bu gece kimse uyumayacak, isyana hoş geldin. Şu bas bayağı gaza getirici. Duygusal ton olarak burada Funda agresif coşkulu şarkı düşündürmüyor, hissettiriyor. Gece kulübünün zirvesindeki o an kontrol kaybının özgürlüğüne dönüştürdüğü bu açıdan. Burada tempoyu da çekmişler değil mi? Bu parçayı ama sahnede çok merak ediyorum. Evet ya böyle bir tema kullanılabilir. Alakasız değil. Evet Hırvatistan'a geldik önceki videomuzda. Şu sözlere bakacağım. Bir mum yakıp babaannene sor. Tamam.
Başlamayalım ya. Kızların neden korkuyla doğurdu bilmem. Neden bu kadar çoğu mezarı seçti? Annelerimiz köle doğurmadı. Nehir gibi aktı gözyaşı. Neden tarih baştan yazılıyor? Oğullarımız kimsenin kölesi değil. Geceleri beşikten gelen çığlıklar uyandırmıyor mu sizi? Al beni kendine toprak kraliçesi, ruhun senindir, onlara falan filan. Çığlıklarla askerleri uğurladıkları yere. Götür beni yıldızlara. Hiçbir anne sizi affetmeyecek. Utanç masasının üstünde kolyeden koparılmış altınlar. Hainler, hainler, hainler. Şimdi arkadaşlar, bu konuya girmeyeceğim dedim de bakın. Tarih bu. Herkes çok sıkıntılı şeyler yapmış. Biz de yapmışızdır ama biz tek değiliz burada. Benim buradaki eleştirim şuydu. Artık yeter ya. Yani bunlar yaşanmış. Tarih tarihte değerlendirilir. Yani artık bir daha bunları ısıtıp önümüze koyma işi bana saçma geliyor. Bunu bir daha söyleyeceğim. Ben bir Türk olarak Türkiye bu yarışmaya katıldığında da böyle parçayla birine bir mesaj, tarihte bize yapılmış bir zorbalık ya da sözde zorbalığı anlatsınlar istemem. Artık başka bir yerde yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani geçmiş. Bunlar konuşulur. Tarihçiler anlatır, okuruz, öğreniriz. Bu başka bir şey. Ama bu müzik yarışmasında bana saçma geliyor. Bu benim düşüncem. Herkes birbirine tarihte zaten bir şeyler olmuş. Konu bulur, konu çok yani. Kesinlikle çok iyi çalışıyor. Belki de en iyi çalışan parça bu arada. İşte o kadınların o korolar vesaire tarihsel havayı veriyor, onu söyleyeyim. Konuyla da uyumlu, o ağıt tarafı var tabii. Ama dediğim gibi ben hani bunu bir yerden söylüyorum gibi böyle algılıyorsunuz. Öyle de söyleyebilirim çünkü Türk'üm, o ayrı bir konu da. Aman işte siz de yaptınız. Hayır, yarışmada yapılmasın diyorum. Benim düşüncem bu. Saçma sapan çünkü yorumlar geldi. Yani yok işte neyse ya, girmeyeceğim bu konulara gerçekten. Benim düşüncem bu. Tarihsel olarak Balkanlarda Osmanlı dönemi, Yugoslav savaşları ve genel olarak kadınların savaş travmasına referans. Türkiye'de tartışma yaratmış olması, Osmanlı dönemine hakaret iddiası, şarkının tarihsel hassasiyetinin göstergesi. Bakın. Osmanlı dönemine hakaret falan gibi ben böyle bir yerden hiç bakmıyorum. Ben demiyorum ki Osmanlı her şeyi çok doğru yapmıştır falan. Doğrudur, yanlıştır, bu başka bir tartışma konusu. Ama bir tek bunu Osmanlı yapmadı ya, yani birçok şey buluruz, onu demeye çalışıyorum. Bir de ondan da başka bir şey, bu zaten sonraki bu dediğim. Bir de daha önde tuttuğum şey, Eurovision'da bunları anlatırsak herkes bunları anlatmaya başlar. Benim derdim bu. İşte haç ve Hristiyan sembol dövmeler varmış o grup üyelerinde falan. Yani ben burada sevdiğim için de sinirleniyorum birazcık. Oy devşirelim bir yerlerden. Biz buluruz. Onu al, bunu al. Hristiyan lobisi bilmem ne. Yoksa benim Hristiyanlarla, Yahudilerle, Müslümanlarla alakalı bir şey söylemiyorum. Ben öyle bir insan değilim zaten. Ama iyi ki konuşmayacağım dedim, yine konuştuk. Neyse, tabii yorum sizin. Ama parça güzel çalışıyor. Evet, Cyprus'tan özür diliyorum. Bir kere zaten Emin'in yazdıkları, Emin de yanlış yazdı demiyorum da ben de yanlış okumuşumdur. Gereksiz bir yükselmişim. Hiç öyle bir durum yokmuş. Gerçekten orada kendime de kızdım. Zaten bununla ilgili tweet de atmıştım. Sözleri okuduktan sonra yine dönmeyelim de dur bakalım. Bırak baksınlar. İzliyorsa göz bebekleri bana demek. Umurumuzda değil, konuşuyorsa bırak konuşsunlar. Masada dans ediyorum. Kalçalarımı çift telliyle sallıyorum. Tamam ya, bu. Benim orada zaten parçayla ilgili değildi ya. İşte herkes ayağa kalktı falan. Hani bizi yansıtmıyor, biz öyle değiliz gibi bir şey anlamıştım. O tamamen benim hatam. Çok özür diliyorum orada. Özgüven, dans yolunda özgürleşme, Kıbrıs kültürel kimliğinin kutlanması. Tabii çifte telli falan çalışır. Ama şunu da söyleyeyim. Yani çalışıyor. Tabii şurayı geçerseniz batı tarafını. Buralar çok iyi. Yani ama ben yine de parçada bir coşku eksikliğini hissediyorum, onu söyleyeyim. Yani işte bir tane melodi var. Yani basit geliyor bana biraz buralar, açık konuşmak gerekirse. Bu tema işlenebilirdi. Hani parçanın kendiyle ilgili bir şey söylüyorum. Ama sahnede falan olur. Temaya da uyuyor tabii ki. Bilmiyorum, bu parçada nedense bir coşkuyu onu çözeceğim ama biraz daha dinledikçe fikirlerim daha netleşir. Çekya, Crossroads. Ona bakacağız şimdi. Varoluşsal kaybolmuşluk, yetişkinliğe geçiş, insanlığın doğayla ilişkisi, seçim kaygısı. Bunu da demiştim ya, Radiohead'lik. Bu şarkı benim tüylerimi diken diken ediyor ya. Bu şarkıyı ben çok sevdim. Sonra da dinledim tabii bizim ilk videomuzdan sonra. Bu parça da çok akıllıca bir parça. Eurovision'a uygun mu değil mi tartışırız bunu. Özellikle şimdi sözlere falan baktığım zaman da iyice harmoni seçimi. Ya hayatın yolculuğuyla ilgili böyle kararlar vesaire, ondan da bahsediyor ya. Arkadaki müzik bence onu çok destekliyor.
Bir de vokal çok iyi. Evet, Danimarka'ya geldik. Toksik çekim, arzu ile pişmanlık döngüsü, gecenin aldatıcı özgürlüğü. Tror jeg forsvinder i neonlys og røg. Natten binder mig til et smøg. Tag mit hjerte knust igen. Ya sözlere baktığım zaman beni al kalbimi falan geceyi alevlere bırakalım. Tabii ki böyle bir soundla yapılır yani, aman neden olmuş demiyorum ama bu fazla mesela, bence bu müzik. Daha mistik tarafı daha fazla. Bana öyle geliyor. Yani o ihtiras falan, onu anlatmaya çalışınca biraz çalışabilir bu altyapı. Ona okeyim. Şu sözlere baksam mesela, bana parça yazın deseniz bana. Bu tarz bir parça aklıma gelmiyor benim. Kayboluyorum sanırım neon ışıklar ve dumanda. Gece beni bağlıyor senin gözlerine. Bak iddialı falan buralar. Daha naif olabilir gibime geliyor ama bilmiyorum. Kuzey ülkelerinden böyle çok işte elektronik, her türlü elektronik bu arada. İşte trance'ından house'una bu tarz parçalar işleniyor tabii, öyle de bakabiliriz. Ama nedense sanki başka bir altyapı hissettim ben bu anlattığıyla. Ah Tommy Cash, Estonya. Too epic to be true. Geri dönüş, nostaljik güç, epik kadın rock enerjisi. Bunun sözleri yok, ben bir dinleyeyim. Evet, o nostaljik havayı veriyor sözlerle biraz bakınca. Yani şey falan diyor, hayatıma gelmeden önce işte hayatım daha farklıydı gibi şeyler. Rock sound'uyla birleşince olabilir. Çünkü şey bir tarafı var, o kırılganlığı anlatan tarafı var armonide. Güçlü, enerjik ama armoni kırılgan. Bak burada düşüyor, yani şey olarak düşüyor, havası kırılıyor. Yani romantik anlamda söylüyorum. Evet, güzel. Bir de ben bunu söylemiştim herhalde, bu tarz parçaları severim. Gitarlar, mitarlar. Finlandiya geldi. Bağımlılık yapan fiziksel çekim, sıcak soğuk ilişki dinamiği, arzu ile akıl arasındaki savaş. Hadi bakalım. Ya bu sahnede çok merak ediyorum bunu. Bu yani çok güzel düzenleme. Bence Eurovision için çok çok iyi. Bence o yaylılar falan giriyor. Sıcak soğuk işte. Orada diyor ya, günlerdir seni yakalayamıyorum. İnsan şehvetini öldürür mü? Akıllıca olan terk etmek, gitmek diyor herhalde. Hissettiklerimi nasıl dondurabilirim? Yani kaldık burada, kaçamıyorum da gibi bir şey. Ama o şehvet, ateş falan, hani işin o seksi tarafı da var. Senden darbe yesem de iyi hissettiriyor. Yani alev alev bir durum. Onu veriyor. Bence bu parça büyük favori hakikaten. Yani bu herkese, çünkü şey kurabilir bu. Herkesin hayatında böyle bir şey olmuştur yani. Olmuş mudur ya da? Fransa. Dikkat çekmek, görünürlük, özgüven. Sanatçı görülmek istiyor ve bunu istemekten utanmıyor. Burada da sözler yok. Artık buna referans alıp bakacağız. Abi Regardo öyle bir şey diyor. Ben çok kötü tabii, hiç anlamıyorum. Şimdi sözleri açtım bir yandan. Her şey aydınlatıldığında, tüm Paris'e sokaklar boşaldığında burada kalırım. Senin aşkını aradım. Tüm banliyölerde her gün şarkı söylerim. Bana bak, sana bak, aşk bu, sana yıldırım çarpar. Hadi gel seni getirebilirim. Bu biraz aşk şarkısı gibi ya. Hadi gel dövüşçü yağmurun altına. Senin aşkını aradım. Ya bu bayağı aşk şarkısı. Aşk bu, o her yerde, orada burada falan gibi bir şey diyormuş. Yani Eurovision'un kendi sitesinde. Öyle baktığınız zaman... Evet, şimdi bu açıdan tabii değerlendirince şu müzik tam bir o değil mi?
Evet tabii ki çalışıyor. Bir de zaten Fransızca olunca iyice çalışır. Evet Gürcistan'dayız on replay. Tekrar bağımlılık bitmeyen döngü muhtemelen romantik bağlamda. Ben sözleri de açtım ama bir yandan. Take my hand, don't disappear. Elimi tut, kaybolma, denemeden korkma, benimle kal biraz daha falan gibi bir şey. Mucizeleri beklemeyiz. Direkt atlarız mevzuya falan gibi bir şey diyor. Yani evet bu temadaki bir olayı anlatıyor mu bakalım. Take it over, feel it in your soul. Can't digitize off thunder. No, no, no. To the veil, but you alone, no maybe. Ya burada sözleri okuyunca Türkçesi yok İngilizce burada çeviriyorum size Eurovision sitesinden. Neden yok anlamadım onu da. Ama çok dramatik değil mi ya? Sözlere bakınca mucize beklemeyiz bir anda atlarız falan. Ya bu kadar. Ne oluyor abi? Dur bak. They can take me. Ya fazla dramatik bence böyle bir konu için. Öyle hissettim. Yani daha böyle ciddi bir konu olmalı sanki bu müzik için gibi hissediyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Ya Eurovision için kötü değil çünkü şurası sahnede falan tahmin edebiliyorum birazcık yani o bir şeyler yapabileceğini. En azından izlenme olarak. Almanya'nın sözleri açtım arkadaşlar burada şu an. İnkar etmeyi bırak, yalan söylemeyi bırak artık yalan söyleme oğlum ben senin liginde değilim. Hey boy falan gibi bir oğlumdur o. Başarana kadar numara yapabilirim. Ateşliyim ateşi sen bir yalancısın. Lan İngilizceymiş zaten bu tamam dinleyebiliriz. Wait a minute, you're gonna see that you won't find another like me. I'm on fire, fire. You're a liar, liar. Çok net. Bu kadar cheesy bir sözler bu kadar cheesy bir altyapıyla çalışır. Yani biraz böyle olmalı. Cheesy kötü bir yerden söylemiyorum. Bu sound'u arar bu sözler. Bundan başka bir şey olmaz yani. Okeyim o yüzden. Evet Yunanistan'a geldik arkadaşlar. Ferto. İlk dinlemede hava atma şarkısı ama değil. Yüzeyde yat isteyen rapper altında yoksulluktan gelen çocuğun doyumsuz açlığı. Annesine artık eksiklik çekmeyeceğiz vaadi. Bir futbolcu şeyi. İlk paranla ne yaptın anneme ev aldım der ya çoğu. Oynamalıyım, pes etmem, hırsla yanıyorum, asla kaybetmem. Bir adım yetmez, zirvede olmak istiyorum, hiçbir şey bana yetmez. Elmaslar, yüzükler getir, anladık temayı. Yani böyle bir rapper'ın işte zengin olduktan sonraki durumu, şan, sonsuzluk ve para istiyorum. Aşırı pahalı özel dikim kıyafetler. Ha. Çok garip bir prodüksiyon bu ya yani. Ferto şey işte getir bana herhalde. Ande toho ferto. Şu hareketler çok güzeldi yalnız. Ben evet ya bu cesur bir hareket. Şimdi sözlere baktığın zaman şu sözler bana şey hissettiriyor. Bana bir bu sözlerle gelse abi rap yapacağım bir şeyler yazalım falan. Çok net yani. Çok rap ritmini koyarım arkaya veririm. Çok düz bir groove o işte derinden söyler. Bu ciddi risk de barındırıyor bence. Ama cesur bir iş. Bir de bir tabii sarkazm tarafı da olabilir işi. İşte zaten burada yazan materyalizm eleştirisi. Biraz o tarafı da var diye zannediyorum ama onun dışında ya bu parça olur yani bu kafa. O okey. İsrail'e geldik. Şarkı apolitik ama İsrail'in varlığı yarışmanın en tartışmalı konusu. Walking down Florentine ocean eyes memories. I'm losing my mind. An angel, but is it hell? Yani güzel düzenleme bu. İlk defa izleyenler olursa diye söyleyeyim. İsrail'in yarışmada olmaması gerekir. Nasıl Rusya'yı almadınız? İsrail'in de olmaması gerektiğini düşünüyorum tabii. Uluslararası bir yarışmada böyle şeyler net olur. Bir taraf öyle bir tarafa böyle olmaz. Toksik bir ilişkide bir adamı anlatıyor bu anladık. Kalbi de acıyor ama onu da anladık. Sonra ayrılık zaten muhabbeti de var. Çünkü I'm letting you go falan diyor. Fakat Michel, je te laisse partir. ulan keşke yani bu da demek istemem ama ya İsrail'e bakış açım belli yani biliyorsunuz. Olmamalıydı yarışmada ama güzel bir şarkı. Keşke başka ülkenin parçası olsaydı diyecektim. Yani İspanya keşke olsaydı da onlar bu tarz bir parçayla katılsaydı. Gitar mitar çalışıyor tabii ki. Evet İtalya'ya geldik. Spotify kralı. En çok dinlemeyi alan herhalde. Açıkça bir düğün şarkısı ve bunu gizlemiyor. Tema böyleymiş. Ya çok net yani. Evet. And you a queen now dressed in a white as a bride falan diyor. Bu parçanın ya bu parçayı çok sevmediniz gördüm yorumu. Bence bu parça çok iyi arkadaşlar. Mükemmel sound ediyor ya bir kere ve düzenleme çok iyi yaylılar falan. Niye sevmiyorsunuz oğlum bunu? Si accenderà
la musica, per te io canterò il più grande giorno. Tek ama üzüntüm yani tamam düğün şarkısı falan Forever Yes'miş zaten anlamı çevirisi. Yani sonsuza kadar evet. Bu gelin düğün falan muhabbetine çok yakıştıramadım parçayı ya. Elbette romantik yani. Saremo io e te per sempre legati per la vita che Keşke aşık olduğu bir kıza hani bu düğün falan gibi olmasaydı. Tabii işin özünde yine aşk var ama evlilik değildi yani benim aklımdaki. Ya da işte ne bileyim Napoli kıyılarında bir şey anlatabilirdi öyle bir şey gün batımını falan. Çok böyle köşeli çünkü bir konu anlatabiliyor muyum? Belli sağ solu. Ama bu parça benim çok sevdiğim bir parça. Baksana duyunca bir enerjim geldi zaten. Evet Letonya'ya geldik. Ena gölge anlamına geliyormuş arkadaşlar. Jung'un bastırılmış benlik metaforu. Eurovision'ın sitesi şu reklamlar falan nedir abicim bu kadar ne yapıyorsunuz siz ya? Her yer reklam falan nedir bu gömlekler falan. Meitä incluse velunetila. Temayı anlayamıyorum sözlerden. Fazla kapalı. Yavaşça yavaşça daha da sessizleşiyorsun. Yavaş gölgede kalıyorsun. Sonra diyorsun. Sonra biraz daha sonra. Ve böyle yavaşça gölgede kalıyorsun. Kızım sus geçmişi kurcalama ama sana en yakın olanlara tükenmiş halde geliyorsun. Başkalarının gözünde güzelce boyanmışsın ama tek bir damla seni siyah ve beyazın tonlarına çeviriyor. Kızım sus geçmişi kurcalama bu gece baba eve gelmeyecek. Baba terk edişi gibi bir konusu mu var acaba? Bunu bilemedim arkadaşlar bunu yazın yani eğer öyleyse benim yorumum gibiyse Sliksim ko pašau buatara. o zaman çalışıyor tabii o duygusallığı iyice vermiş. Yani duygusal bir tema oldu. Yani bir ağlama şeyi var açıkçası. Güzel düzenleme ama Eurovision'da evet. Yani çalışır mı göreceğiz. Bence de riski yüksek olabilir. Litvanya'ya geldik. Sadece daha fazla istiyorum demekmiş. Parçanın adı İspanyolca başlık ama şarkı Litvanca ve İngilizce. Bu dil karışımı bilinçli bir strateji peki. Tema korku, yargılanma ve belirsizlikle yüzleşme. Viskas grūna gyvenimą pamatau. Romance, even if we're living in a mad world, even if there no more gods to pray for. Bu şarkıdan pek umudum yok yani konumuz bu değil ama. Solo quiero más, even if we're living in a mad world. Ya yine şey var tabii korkutuyor, takip ediyor, her yerdeyim. Kim cesaret edip sorabilir ne için yaşıyorum. Gökyüzü çökse bile ayakta kalsak bile sadece istiyorum. O aç gözlülüğü biraz da anlatıyor ya da işte günümüzde talep var ya daha çok olsun diye. Öyle okuyorum yanlışsam lütfen düzeltin. Böyle bir tema için yani çok dramatik bence. Ses rengini falan da yakıştıramıyorum burada. Solo quiero más. Lüksemburg'a geldik. Mother Nature, doğa ana, umut özgürlük, doğayla yeniden bağlantı, iç çocuk, umut özgürlük. And I leave my head back, let it out, let it in, letting go of all my Bence bu şarkı çok güzel ya. sins. Dig my roots in the mud, and I leave my head back. Mother Nature, she knows. Bence çok güzel çalışıyor şu melodi ya. Yani kızın sesi de I know that Mother Nature, she ana dediği doğa ana o bilir diyor ya burada görüyorsunuz. Ben rüzgara olurken köklerimi çamura kazarım falan. Yani güzel sözler bence. Yaprakları görürüm nasıl geri büyüdüklerini. Sonra da tekrar kendimi sevmeyi öğrenirim. Çok güzel de mesaj veriyor bence. Ve bence o ana melodi var ya nakarattaki. Hakikaten doğaya karşı ya da o işte doğa anaya karşı aşkı belirtiyor. Mother Nature, she knows. Mother Nature, she knows. Mother Nature, she knows. Ben çok seviyorum bunu ya. Ya çok bir geleceği olur mu bilmiyorum ama bu parçayı ben samimi buluyorum öyle söyleyeyim. Bir de güzel melodi. Malta'ya geldik. Romantik hayranlık güzelliğin kutlanması. İlk iki notayı duyunca Godfather geliyor aklıma hep. Forse ta sempre fia. All the nights that you dance with me by the sea, they're calling me. Che bella.
bella, bella, bella. %100 çalışıyor değil mi? Burada düşüyor falan o Bella'da. Doğru tema doğru müzikle buluşmuş Malta'da. Ya burada sözlere bakmamıza gerek yok zaten. Viva Moldova parçasını biliyoruz. Tre pravci stele suntem noi rotaci. Bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel. Yani şöyle bu parçadan bir şey olmaz Eurovision'da muhtemelen ama adamlar kendi ülkelerini sevdiklerini söylüyorlar işte bu yarışmada. Bence çok güzel bir geri dönüş değil mi? Sanki bir süre yoklardı ya da ben yanlış hatırlıyorumdur bilmiyorum öyle kalmış hakkımda. Ya güzel olur kendi ülkesini ne kadar sevdiğini anavatan seni seviyorum falan. İlla işte ülkenizle ilgili bir şey konuşacaksanız bence böyle parçalar yapılabilir. Yine döndük oraya. Benim saçmalıyorum ya. Ben sadece şeyi anlamıyorum işte Hırvatistan konusunda falan. Yani bizim Türk arkadaşlarımız niye bu kadar siz tetikleniyorsunuz benim bu yorumuma ki? Neden yani? Çünkü ülke sevgisi, vatan sevgisi önemlidir. Herkese nasip olmuyor. Kıymet bilmek lazım. Onlar da kıymetlerini gösteriyorlar. Evet Karadağ'a geldik. Yeni başlangıç, umut karanlıktan sonra aydınlık. Yeni şafakmış zaten değil mi? Sve gotovo, sve gotovo. Otišla se što vodi do tebe sam srušila. Anladığım kadarıyla böyle bir feminen tarafı olan bir parça. Kadınlara bir mesajı var. Kadınları kollayan bir mesaj var. O kendinden emin tarafı veriyor parça evet. Böyle bir kurtuluş hani özgürlüğe kavuştuk şeyi de var sözlerde. Onu veriyor. İddialı. Hatırladım parçayı. Ay, 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 ay. I got some broken bones. Ay, ay, ay. I know it won't let go. Won't let go. Pretty little liar, put your makeup on. Yeah, 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 yeah. Bang, bang, like you want it, like you know I'm gonna love it. Bang, bang, goes that broken heart, bleeding right all over me till I fall apart. Ya şu söz bana şeyi getiriyor. Aşkın bir hayvanım ben hiç iradem yok ki. Biriyle beraber herhalde bu. Kız buna aşık oluyor bu başkalarıyla da takılıyor gibi bir şey anlıyorum ben bu sözü görünce ama. Yani evet çok anlamak kolay değil tam anlattığını. Ben en azından kendim için söyleyeyim. Ama o şey temasını anlıyorum işte. İradem yok ki olayı için tabii o elektro gitarlar falan onu veriyor yani o rock tarafı parçanın. Polonya'ya geldik arkadaşlar. Şimdi Pray parçası ana tema inanç, umut, iç güç muhtemelen kişisel zorlukların aşılması bağlamında. Peki. Freedom, won't you give it all? Şu tema çok var ya Pretty Girls Rock falan. Az önce bir parçada daha vardı ya. My laws, tap down, take 5, now I'm the boss. I'm a go, move fast, take the style, take this class, make the money when you run with me. They told me go, shake that ass, take that off, 2 steps back, why? Yani o Shake That S'ler falan bunu yer işte ya böyle bir yere düşürmüş. Evet yani başka bir tarz çalışmaz zaten buralarda. Ama başlangıçta ne kadar farklı değil mi? And bring back the Çünkü orada Lord falan muhabbetleri var. Dualar falan. Ama burada da bir anda Gets Dirty. Yani enteresan. O kontrastı yaşatıyor evet. Yani sözlerle işte uyumlu gidiyor anlamında. Portekiz'e geldik. Geleneksel Portekiz folk müziğinin Eurovision sahnesine taşınmasıymış ana tema. Yani ne anlatıyor peki? Do luar sopra o vento devagar. Bir özlem parçası belli ki. Bahçeme çıkıp güller bulacağım. Güller seni hatırlatıyor bana temalı bir şey. Yani bir evet özlem parçası. With longing for your kiss. İşte öpücüğüne hasret falan. Gülüm benim diyor yani. As rosas que plantei quando a gente Evet yani çalışıyor tabii ki. Tema, parça, uyumu değil mi? Romantik. Ama ağlak bir romantik değil. Zaten sözlerde de umut da var. Özlem tarafı var ama umut da var. Çıkacağım, gülü de bulacağım. Oturup evde ağlamayacağım kafası. Bana seni hatırlatıyor falan diyor.
Romanya enteresan arkadaşlar. Bence güzel bu Çok Mi parçası. Aklımda kalan parçalardan biri oldu. Romanya'ya geçmişken de Lucescu hocamızı analım. Toprağı bol olsun. Bence Türk futboluna iyi emeği vardı. Ya işte tamam, yani anladığım kadarıyla sözlere de bakınca ilişkide bir bunalma yaşıyor. Boğda kurtulayım gibi bir şey aslında oradaki. Cinsel şiddete karşı kampanyacılar şarkıyı sorumsuz olarak nitelemiş. Ben de demiştim ya, biraz tuhaf, yani böyle şeylerde çok hassasiyet olur. Olabilir de, yani olmalıdır da belki, ama yani sözlere baktığınız zaman da anlayabiliyorsunuz yani. Bu kadar da hassas olmaya gerek var mı bilemedim. Tabii o rock sound'uyla, konumuza dönelim. Rock sound'uyla o bunalmışlık hissini çok iyi çalıştırıyor. 33 bin nüfuslu ülke çok enteresan değil mi? 33 bin de çok azmış ya. Ben biraz daha fazladır diye düşünüyordum. Bence şey çok güzel bir parçada, biliyor musunuz? Heceler, yani sözlerin oturduğu yer beat'e. Bu parçada sıkıntı bu, ama bunu söylemiştim ya. Bir anda başka bir konsepte gidiyor. Yani şurada kalsanız da bunu işlesenize. Ton mon değişiyor, başka bir dünya, başka bir parçaya geçiyoruz gibi. Sanki Next'e bastığınız albümdeki diğer parça. Neden biliyor musunuz? Mesela şu olsaydı eğer, bak. Şunu söyleyecektim. Yine aynı şeyleri söylüyor. Yani hani sözlerde başka bir kasa. Bu bir kişi ya. Süperstar ol, hadi kızım yürü falan, tamam. Orada dese ki karşı taraf, mesela başka bir vokal girse, senden bir şey olmaz falan. O zaman değiştir temayı, müziği bu kadar. Ama zaten aynı şeyin devamı abi. Yani niye başka bir yere atlıyorsunuz? Ton mon değişiyor. Baby you're a gem, freaky queen of 4 AM, you're really something falan. Hala övme var zaten. Özgüven güven pompalaması. Ama değişiklik saçma. Evet, platonik bir aşktan bahsediyor. Yorulduğunu vesaire, çektiği acıyı. Böyle bir metal sound'da her zaman çalışır. Şu snare sound'u çok güzel be. Evet, okeyiz. İsveç'e geldik arkadaşlar. My System. Öz tanımlama, kendi sistemini kurma, bağımsızlık. Evet, çok net yani. Sözlere baktığınız zaman da öyle değil mi? Seni unuttum ayakları yapıp, herkes yaşamıştır bunu, ama yalnız kalınca falan ulan iyiydik ya falan gibi bir durum. Birini unutmaya çalışıp aslında unutamama, unuttuğunu zannetme temaları, yine aklına gelme. Çok sert tabii, ama dedim ya bir parçada da, kuzey ülkelerinde şey vardır. Bu elektronik soundlar çok kullanıldığı için bu tarz romantik konularda epey görüyoruz. O yüzden çok yabancı gelmiyor bana. Çok sert, ama çok sert trans yani bu. Ki ben severim, bazı sevdiğim çok şey var aslında, ama bakalım, göreceğiz sahnede. İsviçre, obsesyon, kontrol, sağlıksız bağlanma, manipülasyon. Böyle de amba tema var ya. Ya insanlar ilişkilerde ne yaşıyor abi bu kadar? Yanlışlıkla beğendim ya. Dur, istemiyorum. Aslında olabilir, beğenebilirim, güzel. Evet, çok iyi anladım. Yani işte birine duyulan inanılmaz bir aşk, obsesyon derecesinde. Biliyorum aslında beni gerçekten seviyorsun falan gibi de bir de o yansıtma var, kendi düşüncelerini. Hayatımdaki ışık kayboldu. Soğuklaşma, geri gel falan filan. İlişkinin kötü gitmesi. Safe in my arms, no, I'd never harm. Heaven, your head because
Evet, aşk şarkısında böyle bir tema kullanabilirsiniz. Yani çünkü hafif muzur bir tarafı da var ya. I live in your head. Oh. Bup 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 yukarıdakiler o muzurluğu veriyor. Ama tabii sözleri bana versiniz parça yapacağım diye bana daha ağır bir tema gibi geliyor. Bu muzurluğu çok istemezdim. Alakasız değil. Tamam. Bunun örnekleri var. Yani bu tarz parçaların oturup da bu tarz yazıldığı şeyler var. Rock scene'de bu tarz parçalar görürüz. Alternatif rock'ta. O yüzden alakasız demiyorum. No, you really Buralarda özellikle veriyor onu. Tamam. love me, don't go. 1-5 böyle o tension chord veriyor falan. Ukrayna'ya geldik. Sevdiklerime, yakınlarıma Ukraynaca'da Ridney ailevi yakınlığı, kan bağına ama aynı zamanda ruhani yakınlığı. Greed into rust. Trust in the change. When all the seeds we've sown blossom and lead us on, we'll see the trees grow even taller. Ve zaten sound'da da o var. Yani o ruhani sound I know the root. Gladiatör'ün son hani sahnesinde vardır ya o ruhani. O kadar dramatik değil ama evet. Still carry water. Çok güzel çıkışı Wadra'ya ya. Ayrı bir konu ama arada böyle duyunca da söylemek istedim. Çalışıyor, bayağı çalışıyor bence. Güzel, ses çok güzel. Birleşik Krallığa geldik. Look Mom, No Computer. Konsept olarak basit ama performans odaklı. So sick of doing the whole 9 to 5. Goodbye drudgery, hello mate. So like you can throw me. Get let's karaoke. Eyes wide dry, I'm coming back to life. Counting in English doesn't cut the mustard. So sick of munching roly-poly with custard. Eyes wide dry, darling, I need something to... Evet, bu hayatın biraz o çalışma hayatının yoğunluğundan sıkılan bir adamı da anlatıyor. Sözlerle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum arka planın açık konuşmak gerekirse. Ama şu synth soundları sahnede falan bunu çok merak ediyorum. Bu da merak ettiğim aslında şeylerden biri, performanslardan biri olacak. İlginç çünkü. Ama yani sözlerle çok ilgisi var mı bilemedim yani. Başlığa bakınca Look Mom, No Computer bu synth sesler falan elektronik öğelerle güzel çalışıyor tabi. Muhtemelen o bilgisayar No Computer işle de bağlantılı ya, mouse falan. My mouse in a cage. Oradaki mouse acaba şu mouse'u da mı refere ediyor bilmiyorum. Çünkü ondan önce The Office falan diyor yukarıda. Olabilir. Çok akılsızca yazılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz da kendim için de yapıyorum bunu. Kusura bakmayın bunu dediğim için. Çünkü artık Eurovision bir ay sonra biliyorsunuz. O hafta ben her şeyi bırakıyorum. Derslerimi, öğrencilerimi, prodüksiyon işlerimi, diğer videoları sadece Eurovision. Canlı izliyorum burada. Çekim yapıyoruz. Hemen ertesi gün onu izliyorsunuz. Hiç uyku olmuyor. O hafta öyle geçecek. O yüzden en azından sözleri de bileyim, biraz daha için içine gireyim istedim. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Şöyle bir doğrulayayım artık. Ben geçen sene arkadaşlar canlı performansları direkt finallerle izlemeye başlamışım. Yarı finallerle. Yine öyle yapacağız. Çünkü orası kalsın. Buraya kadar müzik odaklı konuşuyoruz. O sahneleri öyle görelim. Çünkü bazılarının klipleri varmış, canlıları yokmuş falan filan. 20 tanesinin öyle canlısı varmış sanırım. Şimdi hepsi yokken de oturup böyle birazını izlemek istemiyorum. Öyle bir şey çekmeyeceğiz. Parçaları konuşmaya, bu tarz içerikler yapmaya devam edeceğiz. Başka fikirleriniz varsa bu tarz gibi yazın alta, belki değerlendiririz. Funda'ya tekrar teşekkür ediyorum. Özgün'e tabii ki yine teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oluyor bu serimizde. Tabii ki Emin de playlistini kullandık. Ona da teşekkür edelim. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.